Sevgili takipçilerim ve izleyiciler, YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne et ne tavuk, patlıcan şinitsel tarifi paylaşacağım. Lezzetine inanamayacaksınız. Yanında ayrıca patates püresini de yapacağız. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Patlıcan şinitseli yanında patates püresiyle servis edeceğiz. O yüzden önce patatesin kabuklarını iyice yıkadım ve tuzlu su içinde haşlamaya bıraktım. Patates haşlanırken ben de diğer malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Patlıcanı iyice yıkadım. Yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi yarım parmak kalınlığında dilimliyorum. Bostan patlıcanı kullandım ve malzeme listesinin tamamını gramajlarıyla birlikte video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Malzeme listesine oradan ulaşabilirsiniz. 800-900 gram arası bostan patlıcanını yarım parmak kalınlığında dilimledikten sonra iki tarafına da tuz serpiyorum. Ve yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Bu esnada patates de pişti. Kabuklarını soydum ve çatal yardımıyla iyice eziyorum. Eğer vaktiniz varsa tel kevgirden geçirmenizi tavsiye ederim ama asla blender kullanmayın. Tel kevgirden geçirin. Eğer patates püresini misafir için yapıyorsam mutlaka tel kevgirden geçiriyorum. 1 kilo patates kullandım. Patatesi iyice ezdikten sonra içerisine 100 mililitre ılık süt ve 50 gram tereyağını koyup ocağı açarak bir taraftan yine ezip bir taraftan da karıştırıyorum. Tuzunu da ilave ettim. Hazır olan patates püresini daha sonra kenara aldım. Bekleyen patlıcanların üzerinde su damlacıkları görüyorsunuz. Şimdi bir havlu kağıt kullanarak bu su damlalarını üzerinden temizledim. İki adet büyük boy yumurta kullandım. Yumurtanın içerisine 50 mililitre süt, oda sıcaklığında süt, biraz tuz, karabiber, ve tuz koyduktan sonra bir çatal yardımıyla tüm malzemeyi karıştırdım. Bir buzdolabı poşetinin içerisine yarım su bardağı un, tuz, karabiber. Bunların hepsini torbanın içerisinde iyice karıştırıyorum. Başka bir tabak içerisine de bir su bardağı galeta unu, 1 silme tatlı kaşığı toz sarımsak, 3 yemek kaşığı kadar ince ince doğranmış maydanoz, 1 yemek kaşığı kekik, karabiber ve tuz ilave ettim. Pul biber, 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi, ve malzemelerin hepsini karıştırıyorum. Eğer toz sarımsağınız yoksa 2 diş sarımsağı çok iyi bir şekilde ezdikten sonra galeta ununa değil, yumurtanın bulunduğu malzemeyi eklemenizi tavsiye ederim. Galeta ununun içerisinde taze sarımsak yapışacak. O yüzden yumurtaya ilave edin. Poşetin içine patlıcanı koydum ve iyice unun patlıcanın her iki tarafına bulanmasını sağladım. Poşet içinde bu işlemi çok kolay yapıyorsunuz. Ardından hazırladığım yumurtaya yine patlıcanın iki tarafını iyice buladım. Ve en son olarak da
Patlıcanın iki tarafını galeta ununa buluyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Önce un, tuz, karabiber karışımı, daha sonra yumurta, süt, karabiber, tuz karışımına buladım. En son olarak da galeta unu, limon kabuğu, maydanoz, kekik, pul biber, karabiber, tuz karışımına buluyorum. Patlıcanların hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra bir tepsi içerisine dizip hazırlıyorum. Ondan sonra kızartmaya başlıyorum. Bir parmak kalınlığında yaklaşık tavanın içerisine yağ koydum. Yağı orta ateşte ısıttıktan sonra patlıcanları içerisine alarak patlıcanların iki tarafını kızarttım. Bakın kontrol ediyorum. Gayet güzel kızarmış. Şimdi diğer tarafını aynı şekilde kızartacağım. Tabak içerisine havlu kağıt koyarak yanıma aldım. Kızarmış olan patlıcanları havlu kağıtların üzerine koyarak üzerindeki fazla yağı alıyorum. Bu tarifi yabancı bir sitede görüp tarifi almıştım. Yaparken bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Çok lezzetli oldu. Özellikle de yanındaki patates püresiyle birlikte çok yakışıyor. Bütün patlıcanları bu şekilde gördüğünüz gibi kızartıp daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsiye aldım. ...180 derecede servisten önce bir 10 dakikada fırında pişirdim. Daha sonra 50 gram tereyağını yaktım. Bu tereyağını patates püresinin üstüne kaşıkla döküyorlar. Servis tabağına patates püresini paylaştırdıktan sonra her tabağa birer kaşık olacak şekilde patates pürelerinin üzerine tereyağını döküyorlar. Yalnız onlar çok kızdırıyorlar. Yani yanmaya yakın bir şekilde tereyağını kullanıyorlar. Ben o kadar tereyağını yakmadım. Ama kızgın tereyağını patates püresinin üzerine döktüm. Yanında da patlıcan şinitselle birlikte servis ettim. Umuyorum sizler de yapıp patlıcan şinitsel tarifini afiyetle yersiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yardımcı olmak isterseniz lütfen videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. Evet, bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.